Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir Whitehouse Survival videosuyla tekrardan sizlerleyim. Oyuna gelen son güncellemeden sonra bazı kahramanların yetenekleri değişmişti. Artık savaşlarda farklı formasyonlar uygulanıyor ve ayı avında da farklı kahramanlar kullanılıyor. Oyunun bazı dengelerinin değiştiğini düşünüyorum ben. O yüzden size detaylı bir şekilde ayı avında eskiden nasıldı, şimdi neler yapmamız gerekiyor detaylı bir şekilde bunu anlatacağım. Ayı avı bildiğiniz gibi arkadaşlar okçuların yüksek hasar verdiği ve yüksek puanlar kazandığımız bir etkinliktir. 2 günde bir yapıyoruz. O yüzden sık sık yaptığımız için tüm oyuncular bunu çok fazla önemsiyor ve gerçekten ödülleri de tüm oyuncular için çok değerli. Önceden Flint kahramanı ile Gen 5, Gen 6'ya kadar çok rahat bir şekilde ayı avı oynuyorduk. Oyuna para yatırmayan oyuncular için Flint'i çok rahat bir şekilde elde ediyorlardı. Flint'in iki tane yeteneği patlama yeteneğiydi. Onlar çalıştığı zaman gerçekten çok iyi hasar veriyordu. Gen 3'teki Logan'dan, Gen 4'teki Ahmose ve Gen 5'teki Hector'dan iyiydi. Artık Gen 6'dan sonra, Gen 7'den sonra değiştiriyorduk. Ama oyun başında para yatıran oyuncular, yüksek yatırımlı oyuncular Geronimo'ya sahipse kesinlikle Geronimo kullanıyordu. Geronimo'nun son yeteneği değişti. Burada her turda bir birliklerin verdiği hasar. Ee, evet. Bu yetenek eklendi arkadaşlar. Bu yetenek eklenince ekstra hasar kazanmış oldu. 3 yeteneği de hasar olan nadir piyade kahramanlarından bir tanesi oldu. Zaten bildiğiniz gibi silahı da saldırıda çalışan iki kahramandan bir tanesi, bir diğeri ise Natalya. Şimdi elimizde Geronimo varken ya da elimizde Geronimo yoksa hangi kahramanlar daha yüksek nasıl hasar veriyor size bunu göstermek istiyorum. Kendi hesabımda ve başka birkaç hesapta yaptığım denemelere göre aslında hemen hemen aynı sonuçları aldım. Sadece birkaç hesapta yaptığım denemeler beni şaşırttı. Şimdi size öncelikle bir tane hesapta yaptığım denemeyi göstereyim. Bu en aşağıdaki 260 milyon vurduğum hasarlar arkadaşlar. 260 milyon, 249 milyon Flint ile vurdum. Yanlarına herhangi bir mızrakçı kahraman ya da nişancı kahraman göndermedim. Oradaki yeteneklerin Flint'in hasarını etkilemesini istemedim. Sadece saf olarak Flint gönderdim. İkincide hemen Hector gönderdim. Hector Flint'ten çok daha fazla hasar vuruyor. 303 milyon, 300 milyon, 50'şer milyon, 40 milyon çok daha fazla vuruyor. En üstteki 396 milyon ise Geronimo'nun verdiğiydi arkadaşlar. Başka bir rapor daha vardı. Onu da size gösterecektim ama maalesef onu arkadaşımız oyun içinden sürekli mesajları ve raporları düzenli olarak sildiği için onu gösteremeyeceğim. Bir iki tane de yabancı arkadaşımla konuştum. Onlar da aynı raporu almışlar. Garip bir şekilde bazı raporlarda Hector Geronimo'dan biraz daha fazla vuruyor. Ya da ikisi birbirine çok yakın vuruyor arkadaşlar. Yani yabancı arkadaşımın söylediği şey şuydu. Geronimo %2, %3 oranda Hector'dan daha fazla vuruyor. Hani ayı avı için özellikle oyun başında Geronimo'yu 4 yıldız yapıp silahını yükselten arkadaşlar vardı. Ama Hector onu ya da Gen 5'te Gen 6'da Geronimo'yu 4 yıldız yapalım mı ayı avında? Madem Gen 6, Gen 7, Gen 8, Gen 9'a kadar kullanacağız bu kahramanı. Değer mi diyorlardı ama Hector'un artık bu yeteneği arkadaşlar, çok pardon. Şuradaki nişancıların ve vurduğu ekstra hasar ve 10 tur 10 saldırı boyunca vurması gerçekten nişancıları inanılmaz bir şekilde bufflıyor ve ayı avında inanılmaz yüksek skorlar verdirtiyor. Onun dışında şu anki sıralamaya göre kesinlikle ilk sırada Geronimo var gibi gözüküyor ama dediğim gibi bazı durumlarda Hector'la kafa kafaya birbirlerine çok yakın vuruyorlar. İkinci olarak Flint artık ayı avı için bence bayağı kötü bir kahraman. Dümdüz hasar vuruyor. Artık çok bir esprisi kaldığını ben Flint'in düşünmüyorum. Buradaki getirdikleri ilk yetenek %100 piyadelerin verdiği hasar bence çok işlevsiz olmuş. Buradaki %25 öldürücülük artışının buradaki yeteneği tolere edeceğini ben pek düşünmüyorum. Bunlar tamamen benim şahsi düşüncelerim ve bazı denediğim raporlardan aslında size söylediğim şeyler. Üçüncü olarak ise arkadaşlar Hector'u ön plana çıkaran şey tamamen ücretsiz olması. Çark kahramanı olduğu için elmaslarla istediğimiz gibi 4 ya da 5 yıldız yapabiliyoruz. O yüzden Geronimo gibi pahalı bir karakter yerine
büyük ihtimalle oyuncuların %90'ı artık Hector'u seçeceklerdir. Ha, balinalar tabii ki Geronimo kullanmaya devam edeceklerdir. Ama onlarda da uzun süre Hector mu Geronimo mu tartışmasının devam edeceğini ben düşünüyorum. Ee, Bazı arkadaşlar şunu soruyorlar. İşte Molly'nin yeteneği değişti. Ayı avında kullanabilir miyiz? Arkadaşlar Molly'nin yeteneği aslında değişmedi. Şöyle değişmedi. Ayı avı için değişmedi. Molly'nin en üstteki yeteneği sersemletme yeteneğiydi. Bunu bir savunma yeteneği yapmışlar. Aldığımız hasarı düşürüyor. %40 ihtimalle %50 hasar, daha az hasar alıyoruz. Zaten ayıda hasar aldığımızı düşünmüyorduk ya da savunma şeylerin çalıştığınız işe yaramadığını biliyoruz. Önceki zaten hasar artışı ve buradaki net %25'lik artışta hiçbir değişiklik olmadığı için oyunun başlarında kesinlikle Molly'yi kullanabilirsiniz rally açarken. Ama buradaki yeteneğin değişmesi ayağındaki Molly'nin herhangi bir hasarını etkilemedi. Bu ortadaki yetenek %40 ihtimal, pardon, %50 ihtimalle çalışırsa Molly fazla vurur, çalışmazsa az vurur. Tamamen aslında olayı bu. Yine ayı avı canavarı olarak mızrakçı kahramanımız Mia olarak devam edecek arkadaşlar. Mia'nın yetenekleri yine burada da iki tane hasar yeteneği var. Buradaki ilk iki yetenek %50 ihtimaller tetiklenirse Mia inanılmaz bir şekilde yüksek hasar verecek. Tetiklenmezse az verecek, az vuracak. Hatta ben burada şunu size iddia edebilirim arkadaşlar. Dürüstçe konuşmak gerekirse. Burada %50 hasar arttırıyor düşmanın aldığı hasarı. İkinci olarak da %50 olarak yine hasar arttırıyor. Bu ikisinin çalışmadığı senaryoda mesela Molly ile diyelim şey yaptınız. Molly'nin en altındaki net %25'lik hasar artışı kesin ekleniyor. Üstüne bir de buradaki %50 çalışırsa ve Mia'nınkiler çalışmazsa Molly'nin Mia'dan fazla vuracağını düşünüyorum. Bunu bireysel savaşlarda ya da ay avlarında siz de denersiniz. Mia'nınki çalıştığı takdirde ikisi Mia yok eder. Ama Mia'nınkiler çalışmadığı senaryoda ise Molly'nin daha yüksek vuracağını düşünüyorum. Çok uzatmayacağım. Katılımcı kahramanlarda değişiklik var mı? Şöyle eski tablomuza bakalım. Buradaki S tier'lar en iyi, S eksi A diye aşağı doğru kullanılmaz olarak ilerliyor. Jesse zaten en iyilerden. Jesser, işte Seyon, Geronimo, Reyna, Bradley. Buradaki kahramanlara baktığımızda bunların her birinin ortak özelliği şans odaklı olmaması aslında arkadaşlar. Her birinden biz net hasar artışı isteriz. Geronimo'yu katılımcı olarak kullandığında bildiğiniz gibi katılımcı bir kahramanın sağ üstteki ilk sefer yeteneği çalışır ve bunun net bir şekilde herhangi bir ihtimale bağlı olmadan çalışmasını isteriz biz. Geronimo'daki %25'lik net artış gibi düşünebilirsiniz. Ya da buradaki Jesse'deki net %25'lik hasar artışı. Aynı şekilde Seon'daki ya da Bradley'deki ya da Sonya'daki gibi birçok örneği mevcut. Bunları S tier ve en iyi yapan şey net bir şekilde hasar artıran şeyler bunlar. Şimdi diyeceksiniz ki fili kullanamaz mıyız? Arkadaşlar tabii ki kullanabilirsiniz. Ama diğer taraftaki kahraman %25'lik net bir hasar artırırken burada %10'luk savunma, %15'lik bir saldırı artışı veriyor. Buradaki %10 savunma artışı çöp oluyor. Sadece %15'lik bir etki alabiliyoruz. O yüzden ilk tercihimiz fili olmuyor. Aynı zamanda Essex'lere geldiğimizde burada iki tane kahramanımız var. Essex'te Hendrick'i koymuşlar. Mesela bu bana biraz garip gelmişti. Hendrick'in ilk yeteneğine baktığımızda düşmanın savunmasını düşürüyor. Bunu muhtemelen Koreli arkadaşlar denemiştir. Ee, Ona göre bir plan proje yapmışlardır. Düşman hasarını, savunmasını düşürdüğünde daha fazla hasar vurdurttuğunu düşünüyorlar. Onun dışında da diğer kahramanlarda Flint kesinlikle hiçbir şekilde Çılgın Joe dışında ayı avında kullanılmaz. Çünkü %100 piyadelerin hasarını yükseltiyor. Zaten biz ayı avı formasyonunda %10 piyade, %10 mızrakçı, %80 nişancı, hatta bazı arkadaşlar 1-1 koyuyor. Geri kalan hepsini nişancı yapıyorlar. Kişinin oynayışına göre değişiyor. Hasarlar genelde hep birbirine yakın oluyor. Yani olayın özeti aslında Flint ayağında inanılmaz bir şekilde düştü. Piyasadan yok oldu. Hector zirveye oynadı abi. Geronimo güçlüydü. Yine güçlenmeye devam etti diyebilirim. Hector'un yeteneği ne kadar tetiklenirse zaten o yetenek sadece bir kere tetikleniyor ama tur ne kadar uzarsa o kadar fazla hasar vuruyor. En azından 10 turu tamamlayabilirse maksimum hasarını yansıtmış oluyor diyebilirim. Biraz sohbet tadında biraz da düşüncelerimi size aktarmak istedim. Yoksa kısa shorts videosu olarak da bunu size atabilirdim. İşte
denemeler yaptım falan diye ama yayında konuşur gibi konuşmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kafanıza takılan, anlamadığınız ya da tartışmak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz ya da gelin canlı yayında sesle rahat rahat konuşalım. Detaylı bir şekilde bizim bilmediğimiz bir şey varsa sizden öğrenelim. Hep birlikte öğrenip en iyi bilgiye ulaşalım arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.